Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle atkı olarak da kullanabileceğiniz küçük bir şal öreceğiz. Yapılışı gerçekten çok kolay ve çok şık bir model. Haroşa örgüden oluşuyor. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Şalın ölçülerini vererek başlamak istiyorum. Şöyle basit bir şekil üzerinde anlatmaya çalışacağım. 9 ilmekle örmeye başlıyoruz. Her dördüncü sırada kenar bordürünün önünden ilmek artışları yapıyoruz ve 62 santimetre örüyoruz. Daha sonra artış yapmadan 18 santimetre kadar daha örüyoruz. Bu bölümü tamamladıktan sonra her dördüncü sırada birer ilmek eksilterek şalı tamamlıyoruz. Şalın bitmiş uzunluğu 142 santimetre. Ayrıca bordür desenin şemasını örerken paylaşacağım. Şalı örmek için %25 yün, %75 akrilik olan 100 gramlık 2 yumak kullandım. İkinci yumaktan bu kadar arttı. Fazla kalın olmayan bir ip arkadaşlar. 3,5 numaralı 60 santimetrelik yuvarlak şişle şalı ördüm. Sizler diğer şişleri de kullanabilirsiniz. Ayrıca bir makas, bir yün iğnesi ve birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Şalı örmeye geçmeden önce kenar bordür deseninin şemasını da paylaşmak istiyorum. Buradan bu şekilde çıktı alarak faydalanabilirsiniz. Desenimiz 6 ilmekten oluşuyor ve 4 sırada tamamlanıyor. 2 desen tekrar olacak şekilde şemayı hazırladım. Kırmızı çizgiler arasındaki ilk 4 sırayı sürekli tekrar ederek örmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca şemanın alt bölümüne işaretlerin açıklamalarını yazdım. Şalı haroşa olarak örüyoruz. Boş kutular ön yüzden, dolu kutular ise ters taraftan düz örüleceğini, yuvarlaklar 2 ilmek arasındaki dolama artışlarını, noktalar ise ilmekler içerisinden yapacağımız artışları, eğik çizgilerde ilmek eksiltmelerini gösteriyor. Anlatımı şema üzerinde yapacağım için çok daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi 9 ilmek alarak örmeye başlıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ters taraftayım. Bu ördüğüm sırayı desene dahil etmeyeceğim. İlk 6 ilmek kenar bordür ilmekleri olacak. Son 2 ilmek de diğer kenarın kordon ilmekleri. İlk ilmekten başlayarak 6 ilmek örüyorum. Düz örüyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Desen ilmeklerini belirtmek için. Ayraçtan sonra bir ilmek düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 kenar kordon ilmeklerini ters örecekmiş gibi örmeden sağ şişe kaydırıp dönüyorum. Başlangıç ipi sol kenarda. Burası örgümüzün ön yüzü olacak ve birinci sıraya başlıyoruz. Ayracın sağ tarafındaki ilmekler şalın ana gövdesini oluşturacak. Sol tarafındaki 6 ilmek ise kenar bordür ilmekleri. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığımız bu 2 ilmeği örerken ipi fazla germiyorum arkadaşlar. Normal gerginlikte tutuyorum. Kenar kordon ilmeklerini ördükten sonra ipi ön tarafa getiriyorum. Ayracın önündeki ilmeğin hemen önünden ilk artışı yapıyorum. Dolama artışı. Daha sonra ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Ayracı sağ şişe kaydırdım. Bordürün birinci sırasından örmeye başlayacağız. Önce bir dolama artışı yapacağız. Daha sonra bir ilmek eksilteceğiz. Buradaki dolama ve eksiltmeleri bu gösterdiğim şekilde yapacağız. Dolama artışını yaptım. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum.
Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Kalan 4 ilmeği de düz örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıraya başlıyorum. Ters taraftan bütün ilmekleri düz örüyorum. İlk ilmeği de örüyorum. Bordür için artırmış olduğum ilmeği normal düz örüyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek düz ördüm. Şalın ana gövdesi için yapmış olduğum artış ilmeğinin arka kanadına batıyorum. Bu şekilde düz örüyorum. Gizli artış yaptım. Burada delik oluşmaması için. Şimdi ipi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağız. Önce ayraca kadar olan ilmekleri düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Dolama ilmeğiyle başlıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir ilmek eksilttim. Sıradaki ilmeği 2 kez öreceğim. İlmek içinden bir artış yapacağım. Önce ön kanadını örüyorum. Daha sonra arka kanadını örüyorum. Bir ilmek artırdım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir dolama artışı yapıyorum. Son ilmeği de yine 2 kez örüyorum. Önce ön kanadını örüyorum. Daha sonra arka kanadını düz örüyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Önce ilk 2 ilmeği düz örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Ayraca kadar toplam 6 ilmek düz örüyorum. Daha sonra ayracı sağ şişime geçiriyorum. Kordon ilmeklerine kadar düz örüyorum. İpi öne getirip son 2 ilmeği örmeden alıyorum, dönüyorum. Birinci desen tekrarını tamamladım. Şimdi ikinci desen tekrarına başlayacağım. 5. sıradan itibaren. 5. sıra aynen 1. sıra gibi örülecek. 6. sıra 2. sıra gibi. 7. sıra 3. sıra gibi. 8. sırada 4. sıranın aynısı olacak. 5. sırada yine ana bölümden bir ilmek artışı yapacağız. 3 ilmek düz örüyorum. Bu ilmeğin önünden bir dolama artışı yapıyorum. Daha sonra ilmeği örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. 5. sıraya başlıyorum. Önce bir dolama yapıyorum. Daha sonra bir ilmek eksiltiyorum. Dört ilmek düz örüyorum. Altıncı sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Devam ediyorum. Artış ilmeğinin arka kanadına batıp düz örüyorum. Bir ilmek daha düz ördükten sonra ipi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Ayraca kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. 7. sıraya başlıyorum.
Bir dolama artışı yaptım. Bir ilmek kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. Önce ilmeğin ön kanadını örüyorum. Daha sonra arka kanadını örüyorum. Bir ilmek artırdım. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir dolama artışı yapıyorum. Son ilmeğin önce ön kanadını, daha sonra arka kanadını örüyorum. Dönüyorum. 8. sırayı öreceğim. İlk iki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Devam ediyorum. Düz örüyorum ilmekleri. Kordon ilmeklerine kadar düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son iki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdürüyoruz. 2 kez desen tekrarı yaptım. Daha iyi anlaşılabilmesi için bir kez daha yapacağım. Birinci sıradan başlıyorum. Yine bir artış yapacağım buradan. İlmeğin önünden bir dolama artışı yapıyorum ve ilmeği örüyorum. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Birinci sıraya başlıyorum. Önce bir ilmek eksiltiyorum. Dört ilmeği düz örüyorum. İkinci sırada bütün ilmekleri düz örüyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Artış ilmeğinin arka kanadına batıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son iki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Önce ayraca kadar olan ilmekleri düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bir dolama artışı yaptım. Bir ilmek eksiltiyorum. İlk ilmeği 2 kez örerek bir artış yapıyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir dolama artışı yapıyorum. Son ilmeğin önce ön kanadını, daha sonra arka kanadını örüyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sırayı örüyorum. İlk iki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Düz devam ediyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son iki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Desenimiz bu şekilde devam edecek. 3 kez desen tekrarı yaptım. Burada da gördüğünüz gibi ilmekler artmaya başladı. Bir üçgen oluştu. Ana gövdedeki artışları her desen tekrarına başladığımızda birinci sırayı örerken yapıyoruz. Bu şekilde 62 santimetre uzunluğunda örelim. Tekrar birlikte olacağız. Atkının birinci bölümünü tamamladım. Örmüş olduğum uzunluk birinci sıradan son örmüş olduğum sıraya kadar yaklaşık 62 santimetre. Atkının en geniş yerinin uzunluğu ise 32 santimetre.
Şimdi öreceğim bu ilk sıraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu sıradan itibaren artık artış yapmayacağım. Bu şekilde 18 santimetre öreceğim. Bordür desenimizde ise birinci sıradan başlayacağız. Burada artış yapıp son sırasını tamamlamıştım. Şimdi tekrar birinci sıradan örmeye başlayacağız. Buradan örmeye başlıyorum. Ayraca kadar düz örelim. Ayraca kadar ördüm. Normalde burada artış yapmamız gerekiyordu ama bu sıradan itibaren artış yapmadan devam edeceğiz. Şimdi bordürün birinci sırasından devam ediyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir dolama yaptım. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Son 2 ilmeğe kadar ördüm. Bu 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Haroşa örerek ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum ve bordürün 3. sırasını örmeye başlıyorum. Bir dolama ilmeği yaptım. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip ilmek eksilttim. İlk ilmeği 2 kez örüyorum. Bir artış yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bir dolama yapıyorum. Son ilmeği 2 kez örerek yine bir artış yapıyorum. Dönüyorum. 4. sıraya başlayacağım. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği örüp bir ilmek daha eksilttim. Kalan ilmekleri de düz örüyorum. 2, 4, 6 ilmek oldu. Ayraçtan sonra son 2 ilmeğe kadar düz devam ediyorum. Son 2 ilmek kaldı. İpi öne alıyorum. Bu ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Bu şekilde örmeyi sürdüreceğiz. Ayracın önünde artık artış yapmıyoruz. Bordür bölümünde aynı şekilde devam ettireceğiz. 4 sıra ördüm. Tekrar birinci sıradan başlayacağız. Ayraçtan itibaren 18 santimetre olunca tekrar birlikte olacağız. İşaret yerleştirdiğim sıradan son ördüğüm sıraya kadar yaklaşık 18 santimetre artış yapmadan ördüm. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. İlmek eksilttiğimiz sırayı belirtmek için. Burada ipim de bitti. İkinci yumağa geçiş yapacağım. Nasıl geçiş yaptığımı da göstermek istiyorum. İkinci yumağa geçerken kordon kenarından ipinizi takın arkadaşlar. Çünkü ortalarda taktığınızda çirkin bir görüntü olacaktır. Şimdi buradan örmeye başlayacağım. Biten ipi kordon ilmeklerinden önce arka tarafta bırakmıştım. Şimdi yeni ipe geçiyorum. Bu iple örmeye başlıyorum.
Bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra kordon içinde ipleri gizleyeceğim. Örmeyi sürdürüyoruz. Ayraçtan önce 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Ayraçtan önce 3 ilmeğim kaldı. İlk 2 ilmeği birlikte düz örüyorum ve ilk ilmek eksiltmeyi yapıyorum. İlmeklerin yönü sağ kenara bakıyor. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi bordür deseninin birinci sırasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk sırayı örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir dolama yaptım. Bir ilmek eksiltiyorum. Kalan 4 ilmeği örüyorum. Dönüş yapıyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Devam ediyorum. Kordona kadar düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. İpi ön tarafa getiriyorum. Kordon ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Örmeyi sürdürüyorum. Ayraçtan önce bir ilmek kalana kadar örüyorum. Ayraçtan önce bir ilmeğim kaldı. Burada eksiltme yapmıyorum. Eksiltmenin üzerine 2 sıra örmüş oldum. 3. sırayı öreceğim. Dönüşte ön yüzde bir eksiltme daha yapacağız. Devam ediyorum. İpi ön tarafa getiriyorum ve bordürün 3. sırasını örüyorum. Bir dolama yapıyorum önce. Daha sonra da bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği 2 kez örüp bir ilmek artırıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. İpi ön tarafa getirip bir dolama yapıyorum. Son ilmeği 2 kez örüp bir artış daha yaptım. Dönüyorum. 4. sırayı öreceğim. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek daha örüyorum. Bu ilmeği de eksiltiyorum. Düz devam ediyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Düz örerek devam ediyorum. Ayraçtan önce 3 ilmek kalana kadar örüyorum. İkinci kez eksiltme yapacağız. Devam edelim. Ayraçtan önce 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte düz örerek bir eksiltme daha yaptım. İkinci kez eksiltme yapmış olduk. Bir ilmek daha düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bordürün birinci sırasından örmeye başlıyorum. İlk olarak bir dolama yaptım. Bir ilmek eksiltiyorum. Kalan 4 ilmeği düz örüyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örerek devam edeceğim. Kordon ilmeklerine kadar düz devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Buradaki fazlalık ipleri örgümüz bitince nasıl gizleyeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Dönüyorum. Deseni takip ederek öreceğiz. Her 4. sırayı örerken bordürün önünde bir ilmek eksiltmeyi unutmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Son kez ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız.
Her dördüncü sırada birer ilmek eksilterek örmeyi sürdürdüm. Ayracın sağ tarafında kordon ilmekleri de dahil olmak üzere 2, 4, 5 ilmek kaldı. Şimdi son kez bu şekilde bir kirpik çalışacağız. Kordon ilmeklerini düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Ayraçtan önceki ilmeği düz ördüm. Şimdi birinci sırasından devam ediyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Dört ilmeği düz örüyorum. Dönüyorum. Kordon ilmeklerine kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Son iki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek var. Bu ilmeği de bu sırada eksilteceğim. 2 kordon ilmeğinden ilkini örüyorum. İkinci kordon ilmeğinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum bu şekilde. Son kez ilmek eksilttim. Ayraçtan önceki ilmeği de düz ördüm. Artık bu ayracı çıkartıyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği çift örüyorum. Üçüncü sırayı örüyoruz. 2 ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek eksiltiyorum. Bir dolama yapıyorum. Son ilmeği çift örüyorum. Dönüyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği örüp bir ilmek daha eksiltiyorum. Düz devam ediyorum. Kordon ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Eksiltmeleri tamamladım. Şimdi şişimdeki 2, 4, 6, 8, 9 ilmeği kapatacağım. Ön taraftan kapatıyorum. İlk 2 kordon ilmeğini ikinciden batarak bu şekilde düz örüyorum ikisini birlikte. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Birinci ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Aynı şekilde eksiltmeyi sürdürüyorum. Şalın örme işlemini tamamladım. Şimdi ipi kesiyorum ve son ilmeğin içerisinden geçirerek sabitliyorum. İpi bir iğneye geçirip arka tarafta yürüterek kordonun içinde gizleyeceğim. Haroşa ilmeklerinin arasından ipi yürüterek kordona kadar devam ediyorum. Daha sonra bu iki kordon ilmeğinin arasından ipi yürütüyorum. Görünmeyecek şekilde.
fazlalığı kesiyorum. Şimdi sıra geldi ip eklediğim yerdeki fazlalıkları gizlemeye. Burada ikinci yumağa geçiş yapmıştım. Ayrıca çıkartıyorum. Şu şekilde fazla çekmeden, ilmeklerin formunu bozmadan bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Daha sonra ipi iğneye geçiriyorum. Üst taraftaki ipi yukarıdaki kordonun içinden, alt taraftaki ipi de alt kordonun içinden yürüterek gizleyeceğim. Hemen kordon ilmeklerin arasından batıyorum. Dışarı çıkarmadan ipi yürütüyorum. Bu şekilde. Daha sonra diğer ipi iğneye geçiriyorum. Aynı şekilde kordon ilmeklerinin altından bu tarafa doğru yürütüyorum. Fazlalıkları kesiyorum. İpi bu şekilde gizlemiş oldum. Alttaki ipi de yine aynen kordonun altından yürüterek temizleyelim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şalın bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi. Çok şık, kullanışlı bir şal oldu. Bugünkü projenin sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.